İskoçya'nın Dumbarton kasabasına bağlı Milton köyünde yer alan Overton Köprüsü popülerliğini cazibesinden değil bu köprüde gerçekleşen intihar vakalarından alıyor. Aklımıza intihar denince direkt insan geliyor olsa da durum sandığımız gibi değil. Yani intihar eden insanlar değil, hayvan dostlarımızdan köpekler. Overton Köprüsü yerden 15 metre yüksekte bulunan ve yapımı 1895 yılında Henry Milner tarafından gerçekleşen Lord Overton adına yapılan bir köprüdür. Bir yıl içerisinde tamamlandığı ve beyaz taş kullanılarak yapıldığı ileri sürülmüştür. Köprünün toplam uzunluğu 41 metre, genişliği ise 4 küsür metre olarak hesaplanmıştır. 1895 yılından 1950 yılına kadar her şey normal seyrinde ilerliyor. Fakat 1950'li yıllara gelindiğinde o enteresan durumla karşılaşılmaya başlanıyor. Sahibiyle beraber köprüden geçmekte olan köpekler sahibinden kurtulup bir anda kendilerini köprüden aşağı atıyorlar. İşin ilginç kısmı ise köprünün girişinde herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını söyleyen köpek sahipleri köprünün tam orta kısmına geldiklerinde birden sakinleştiklerini, daha sonra tavırlarının değiştiğini söylüyorlar. Sonrasında köprünün tam ortasındaki yerden ve tespit edilen her köpeğin de aynı hizadan atladıklarını savunuyorlar. Günümüze kadar bu köprüden 600 civarı köpeğin atladığı saptanmıştır. Bunlardan en az 50 tanesinin de hayatını kaybettiği bildiriliyor. Hatta aşağıya atlayıp sağ kalan köpeklerden bazılarının da tekrardan yukarıya çıkarak yeniden atladıkları konuşuluyor. Peki köpeklerin bu köprüden atlamalarının sebebi ne olabilir? Bölgede yaşayan sakinlerin deyimine bakılırsa kötü ruhların bu civarda dolaştığı ve köpeklerin geçmesine müsaade etmediğine inanılıyor. Fakat bu sadece batıl bir inançtan ibaret. Bu teoriyi mantıklı açıklamasıyla köpek psikoloğu olan David Sands çürütüyor. Durumdan haberdar olan David Sands ekibiyle beraber bölgeye gelerek incelemelerde bulunuyor. Saptamış olduğu bulgulara göre köprünün altında sincap, fare ve simonların yaşadığını tespit ediyor. Özellikle simonların yaymış olduğu keskin koku sebebiyle köpekleri etkilediğini öne sürüyor. Biliyorsunuz köpekler kokulara hassas oldukları için bu yaygın koku belli ki hayvanı feci derecede rahatsız ediyor ve kokuyu tespit etmek için harekete geçiriyor. Fakat yoğun kokunun etkisiyle ani harekette köprüden atlaması da düz bir zemine atlayacağını düşündüğünden olabilir. Tabi bu bir varsayım. Yine David'in tespitlerine göre buradan atlayan köpeklerin uzun burunlu olduğunu söylüyor. Ayrıca havanın da yağmurlu ya da kasvetli değil, aksine güneşli kuru günlerde bu olayların gerçekleştiği aktarılıyor. David olayları netleştirebilmek için bir deney yapmaya karar veriyor ve 3 hayvanın fare, sincap ve simonun kokularını düz bir alanda mesafeli şekillerde dağıtıyor. Seçmiş olduğu uzun burunlu cins köpekleri de sırayla kokulara doğru bırakıyor ve köpeklerin %80'ine yakını simon kokusuna gittiğini fark ediyor. Ağır koku yaymasından ötürü simon kokusunun merak uyandırdığını ve bu sebeple köpeklerin köprüden atladıklarını ifade ediyor. Yine de bu olay tam anlamıyla çözülebilmiş değil. İskoçya bölgesinde onlarca köprü varken neden olaylar bu köprüde gerçekleşiyor? Ayrıca köprüden atlayan köpekler hep aynı yerden ve aynı hizadan atladıkları biliniyor. Peki neden farklı bölgelerden değil de hep aynı bölge ve aynı hizadan atlıyorlar? Bunlara tam anlamıyla bir çözüm açıklaması sunulabilmiş değil. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? David'in teorisini doğru buluyor musunuz? Ya da farklı bir fikriniz var mı? Eğer varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.